Evet sevgili arabacılar, sürekli sorduğunuz ve merak ettiğiniz kör nokta uyarı sisteminin montajını sonunda bitirmiş olup tüm detaylarıyla sizlere nasıl yapıldığını teker teker anlatacağım. Çayınızı kahvenizi alın ve izlemeye başlayın. İlk olarak AliExpress'ten bir adet kör nokta uyarı sistemi sipariş ederek süreci başlatıyorum. Çeşitler fazla ve 30 ila 200 dolar arası seyreden çok kafa karıştırıcı modeller var. Ben de radar sensörü kullanan bir modeli yaklaşık 72 dolar ödeyerek aldım. Daha ucuz olanlarında ise bulunan ultrasonik ses dalgasıyla çalışan bildiğimiz park sensörü gözünü kullanan modeller mevcut. Benim tavsiyem hem bunların tampon delinmesini zorunlu kılması hem de ölçüm mesafesinin çok kısa olması sebebiyle tercih etmemeniz yönünde olacaktır. Kutu içerisine baktığımızda 2 adet radar sensör, 2 adet uyarı ledi, 1 adet zil, montaj cetveli ve kablolar bulunmaktadır. Montajlamadan önce hem sistemi test etmek hem de zil ve uyarı ledleri için kablo sinyallerine bakmak için masada çalıştırdım. Sorunsuz çalıştığını görünce modülün zil ve ledlerindeki çiftli kablolarına sürekli şase ve uyarı durumunda da 12 volt geldiğini gördüm. Aracıma montajlarken birçok modifiyeyi sonlandırdığım için ekstra yeni bir hat çekmemek adına uyarı sinyallerini ön tarafa taşıyacak bir kart tasarımını EasyEDA programında yaptım. Ayrıca kutu içerisinden çıkan ledleri de kullanmayacağımdan aynanın arkasına orijinal bir uygulama yapmak istedim. Bunun için elimdeki hurda bir aynayı bu iş için kullanarak oluruna baktım. İlk önce aynayı arka kapağından ayırarak lazer makinemde bir logoyu kazımaya çalıştım. Sonuçlar güzel olunca hemen buraya aydınlatma ekleme çalışmalarına başladım. Ayna arkasında bulunan plastik yuvanın boşluğunu sanki mühendis benim için bırakmış. Hemen en ufak boyutlarda bir 433 MHz'lik uzaktan kumanda alıcısını AliExpress'ten sipariş ederek yuvaya provasını yaptım. Her şeyin mükemmel olduğunu görünce yine EasyEDA programında ayna ile kapak arasında kalacak film veya diğer bir adıyla esnek PCB tasarımını yaptım. Bu tasarımda ayna ısıtmasına gelen sürekli 12 volttan enerji alacak olan alıcı modül sinyal gelmesi durumunda üzerindeki ledleri yakmasını hedefledim. Sizler hat çekecekseniz bu tarz maceralara girmenize hiç gerek yok. Ancak benim aracımda hem parça parça kabloların gitmesini istemediğimden hem de kapı içerisine hattın çekilmesi çok zor olduğundan bu yöntemi tercih ettim. Daha sonra tasarladığım bu kartların Gerber dosyalarını JLC PCB firmasının internet sitesine girerek teker teker yükledim. 20 adet film PCB gerçekten çok uygun fiyata 39 dolara yapılırken diğer kartlarımız 10 santimden küçük olduğu için 10 tanesi 5 dolardan üretim hattına alındı. 19 dolarda kargo ücreti ödeyerek hızlı bir şekilde kapıma kadar gelmesini sağladım. JLC PCB'nin PCB kalitelerine baktığımızda gerçekten kaliteli ürünler olduğunu gördüm. Esnek PCB üzerine tüm ledleri teker teker lehimleyerek ışıklandırma kısmını hazır hale getirerek ufak bir test yaptım. Daha sonra radyo alıcısını ise film PCB'nin arkasına çift taraflı bantla güzelce yapıştırıp bir uzaktan kumanda ile testini yaptım. JLC PCB'de ürettirdiğim bir diğer kart ise iki ayrı aynaya iki farklı sinyal ve aracımın orijinal park sensörünü ötmesi için sinyal gönderecek özellikleri barındırıyor. Benim aracımda park sensörü beyni sol arkada olduğu için ön taraftaki zile giden hat doğal olarak buradaki konnektörlerden geçiyor. Ben de kutu içerisinden çıkan universal zili bir köşeye atıp tasarladığım kartla sistemden zil için gelen 12 voltu şasiye dönüştürerek aracın ziline giden hatta bağlamayı hedefledim. Sonuç olarak bu kart gelen 3 adet sinyalin birini aracın orijinal ziline, diğer 2 tanesi ise sağ ve sol aynalara kablosuz olarak iletiyor. Güzelce kutulamasını yapıp antenini bağladıktan sonra bu modülü aracın arka stop kapağının oradaki boşluğa yerleştiriyorum. Tabii ki özel konnektörler vesaire kullanarak işin düzgün olmasını sağlamak ilk önceliğim. Konnektör demişken modülün elektrik bağlantısı gerçekten çok kolay. Sağ sol sinyal, kontak 1 ve sürekli 12 volt hattı ile şasi hattı bağlandığında sistem aktif hale geliyor. Tüm bunlar için su geçirmez konnektörler kullanarak tesisatın daha kaliteli olmasını sağladım. Yan sanayi ayna üzerinde denemelerimizi yaptıktan sonra araç üzerinden sol ve sağ aynamızı söküp masamıza alıyoruz. İlk önce sol aynayı kapaktan dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Ayna arkasında bulunan ısıtıcı filmi de camdan kısmi olarak ayırıp doğruca lazer makinesine alıyorum. Burada kullandığım Lightburn dosyasını ve logoyu video açıklamasına ekliyorum. Eğer sizler de bu logoyu aynanıza kazıtmak isterseniz bir tabelacı veya özellikçilerde bu işlemi yaptırabilirsiniz. Benden bu işi yapmamı isteyebilirsiniz. Ancak sorumluluk almak istemediğimden ötürü bu tarz taleplere olumsuz cevap vereceğimi baştan belirtmek isterim. Sol aynam orijinal olduğundan kazıma işlemi biraz zor olduğu için kalitesi yan sanayi aynalara göre biraz daha düşük. Daha sonra sağ ayna için aynı işlemi yaparken yan sanayi olduğu için sökerken camını çatlattım. Daha sonra yeni bir ısıtmalı ayna alarak yine aynı şekilde kapağından ayırıp kazıma işlemini buna da yapıyorum. Bundaki kazıma işlemi ise
ise diğerine bakıldığında gerçekten muazzam. Film PCB ve radyo alıcısını aynanın arkasına güzelce yerleştirip logonun arkasında kalan ısıtıcı pedi ışığı geçirmesi için istemeyerek de olsa kesiyorum. Bu şekilde performansı %30 oranında düşse de yapacak bir şey yok deyip işlemlerime devam ediyorum. Kim bilir belki ilerleyen zamanlarda aynama özel bir ısıtıcı ped tasarlayarak bu olumsuz durumu da ortadan kaldırırım. Film PCB'yi yapıştırdıktan sonra arka kapağı bir sıvı conta kullanarak tekrar yerine yapıştırıyorum. Sıvı conta kullanmamın sebebi ise hem sızdırmaz olması hem de söküldüğünde iz bırakmaması bu tarz uygulamalarda avantaj oluyor. İşkence ile aynaları 12 saatlik bir baskıya alıp güzelce kurumasını sağlıyorum. Sınırlı sayıdaki verici ve ledli alıcılı film PCB'lerden satın almak isterseniz onların da linkini video açıklamasına ekliyorum. Lakin film PCB'nin ölçüleri her aracın aynasına uyum sağlamayacaktır. Bunu da baştan belirtmek isterim. Evdeki işlemlerimiz bittikten sonra artık montaj için aracın başına geçiyoruz. Bagajımızda bulunan taban halısı, sol taraftaki kulede bulunan yalıtım ve halıyı alıyoruz. Tabanda bulunan bakaliti de sökerek aracımın çeki demirinin tesisatına ulaşıyorum. Aracın orijinal tesisatına ek yapmadan bağlantılarımı buradaki konnektörlerden yapıp sonlandırmayı hedefliyorum. İşlemlerimize tamponu sökerek devam ediyoruz. Bunun için park sensörlerinin bağlı olduğu tampon bantlarını ve park sensörlerini dikkatlice zarar vermeden söküyorum. Tamponun alt kısmında bulunan difüzörü de söktükten sonra tamponu şaseye tutan 2 adet civatayı bir lokma yardımıyla söküyorum. Arka tekerin oradan da davlumbaza bağlı olan klips ve vidaları aldıktan sonra tamponu çekerek çıkartıyorum. Tamponumuzu bir köşeye aldıktan sonra bir epoksi macun yapıştırıcısı kullanarak karışımı güzelce hazırlıyorum. Araç üzerinde prova yaptığım sağ ve sol dış noktalardan uygun olan bir yere sensörün ayağını yapıştırıyorum. Yapıştırıcı kuruduktan sonra sensörü ayağa montajlamak için 3 adet vida yuvası açmışlar. Ancak bu ayağı direkt kıracağı için ben bir adet delik açarak sensörü montajlamaya çalıştım. Yuvaya biraz sıvı conta sıkarak artı bir tane de vida ile sensörü ayağına sabitledim. Sabitleme aşamasında montaj cetvelini kullanarak kılavuzda belirtildiği gibi araç düzlemine göre 22 derecelik bir açı olmasını sağladım. Aynı işlemi diğer taraf için de yaptıktan sonra aklıma bir kurt düştü ve acaba ya net ölçmezse diyerek yapıştırdığım ayakları sökerek sensörleri alabileceğim maksimum dış noktasına taşıdım. Tekrar yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi montaj konumu ve şekli bu şekilde oldu. Sensörün bağlantı kablolarını aracın tesisatının geçtiği grommet üzerinden dışarı alarak doğruca sensörlere kelepçeleyerek götürdüm. Sensörün fişlerini taktıktan sonra üzerine de makaron geçirerek su ile temasının az da olsa önüne geçmeyi hedefledim. Çinli mühendisler modüle kontak 1 ve sürekli 12 volt hattına ayrı ayrı verseler de ben doğruca kontak hattına bağlayarak sürekli besleme yapılmasının önüne geçmiş oldum. Bu durumda ilk çalışmada 2 saniyelik bir gecikme oluyor ama bu benim için sorun değil. Sağ ve sol sinyal hatlarını bağlamak için ise 12 voltluk lehim makinesini daha önceden bagajıma eklediğim çakmaklık soketine takarak güzelce ısınmasını sağlıyorum. Tüm ekleri güzelce lehimleyip üzerine makaron geçirerek yalıtımını sağlama alıyorum. En son bez bantla sararak temiz bir görüntüye kavuşturuyorum. Daha sonra bu kablolara JST konnektör denilen bağlantı elemanlarını kullanarak istenildiğinde kolaylıkla sökülebilir bir yapı olmasını sağladım. Kablolara pinleri çakarak sinyal hatlarının konnektörlerini hazır hale getirdim. Zil uyarısı için ise park sensörü beyninin olduğu siyah konnektörden 21. pinde bulunan gri çizgili mavi kablo doğruca ön taraftaki aracın orijinal ziline gitmektedir. Verici modülümden gelen zil çıkış hattını bu pine bağlayarak elektrik tesisatını tamamıyla hazır hale getiriyorum. Hazır sistemlerde hiç sevmediğim diğer bir nokta ise burada da gördüğünüz gibi tesisat kablolarının çok uzun olması. Neredeyse 6 metre olan kablo ile resmen ip atlamak için yapmışlar. Bu kabloyu da güzelce top yapıp diğer tüm tesisatı güzelce bez bantla sarıp bakalitin altına yerleştiriyorum. Daha sonra tamponun içindeki sert parçayı demir zannederek kesmek için klipslerini tek tek sökerek tampondan ayırdım. Bir de baktım ki malzeme fiber veya kompozit tarzı bir malzemeden yapılmış. Bu parçayı yerine takıp ufak bir deneme yaptıktan sonra sorunsuz çalıştığını görünce kesmeyeceğim için sevinip harcadığım vakit için üzülüp günümü bitiriyorum. Akşam olmasıyla malzemelerimi toplayıp tamponu alarak eve geçtim. Yorgunluktan uyurken gecenin bir yarısında tamponu yıkamak aklıma geldi. Üst katın banyosunda temizleme kimyasalları ve sıcak su ile güzelce yıkayıp sabaha kadar kuruması için orada bıraktım. Gördüğünüz gibi epey çamur çıktı ve banyo kirlendi. Tabii ki sabah hanımdan önce kalkıp banyoyu aldığım gibi bırakmayı da ihmal etmedim. Ertesi gün işe başlayınca tampon askı demirlerinin de fazla paslandığını görünce bir taşlama ile mümkün olduğunca pastan arındırmaya çalıştım. Daha sonra motif sprey boya ile güzelce siyaha boyadım ve tekrardan yerine demirleri montajladım. Hemen ardından fiber parçayı da tamponun içerisine takıp klipslerini oturtarak tamponu montaja hazır hale getirdim. Dikkatli bir şekilde tamponun kenarlarını sensöre sürtmeden yuvasına yerleştirdim. Gerekli ayarlamaları yapıp tamponu tutan cıvatalarını teker teker sıkıyorum. Tampon bantlarını ve sensörleri de silikon spreyi sıkarak rahat geçmesini ve sökülürken zorlanmaması adına yağlıyorum. Bagajdaki kule yalıtımını yerine yerleştirip alt bakalisi de güzelce takıp somunlarını sıkıyorum. Stop lambasının kapağını kapatarak sol direk halısının biraz zor olsa da yerini takıp koltuk arkasındaki halıyı da yerine yerleştirip klipslerini teker teker sıkıyorum. En son taban halısını yerine yerleştirip
diyerek buradaki işlemlerimi de sonlandırıyorum. Artık en zevkli kısım olan kullanma ve test aşamasına geçebiliriz. Evet, şimdi 3 tane kamera bağladım. Bir tanesi sizin gördüğünüz, bir tanesi yan tarafta ve bir tanesi de kafamda olup sol taraftan hani sizlere 3 farklı açıdan sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım hani güzel bir şekilde sizlere bunu gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi geri geri gideceğiz. Geri geri giderken bir bakalım nasıl çıkıyor ses. Şimdi herhangi bir sinyal yok. Geri geri gidiyorum. Geri geri giderken yaklaşık 2 metre arkamda duvar var. Bu duvardan bakalım herhangi bir ışık, park sensörüm çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi yani herhangi bir bildirim yapmıyor. Çok yavaş gittiğim için bunu algılamadı. Yani şu an park sensörü ötüyor. Tekrar bir daha ileri geri gidelim. Mesela bakalım herhangi bir sağ veya sol sensörden uyarı vermedi. Tekrar gidiyorum. Evet, çünkü bu özelliği park, evet, sağdan uyarı verdi. Park sensörü özelliği var mı acaba diyenler için söylüyorum. Öyle bakın yavaş yavaş gitmelerde herhangi bir şey yok. Ama biraz süratli gidersem yaklaşma hızı fazla olduğu için bir kez daha yapıyorum. Bakalım. Şöyle biraz daha hızlı bir şekilde, evet, hızlı bir şekilde gidince arkadaşlar, evet, sol taraftan uyarı verdi. Soldan verdi. Ama dediğim gibi bu çok etkili bir şey değil. Yani bu park sensörü değil. Ama soranlar vardı. Ben bu sorunun cevabını hani elemek için, size göstermek adına böyle yaptım. Park sensörü olarak belki kısmen kullanılabilir ama asıl amacı park sensörü değil. Şimdi geri geri çıkacağım. Etrafımda sağımda solumda duvarlar var. Evet, bakın mesela biraz hızlı gidiyordum. Sağ taraftan uyarı verdi. Evet, sol tarafım boş. Evet, sağdan hala uyarı veriyor. Ama sinyal vermediğim için herhangi bir şey yok. Yani sadece ışık yanıp sönüyor. Başka bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, buradan artık çıkıyoruz. Evet, mesela şu an solumda yani insanlar geçiyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bakın onlar da yandı. Işık yandı. Eğer sinyal verseydim zaten daha da fazla yanacaktı. Sesli uyarı da verecekti. Evet, şimdi yol testimize çıkıyoruz. Bakın soldan bir araba geliyor. Sinyal verdim. Evet, soldan gelen arabanın şeyini aldı, hızını aldı ve uyarısını verdi sola sinyal verdiğim için. Şimdi ise yola çıkıyoruz artık. Bakalım hani bundan sonra artık arabaların gelmesini bekleyeceğiz. Şu an bakın mesela bir tırın yanından geçiyorum. Herhangi bir uyarı yok. Sağımda araç var. Yüksek boyutlu. Herhangi bir uyarı vermedi. Uzaklaşırken vermiyor. Mesela şu an arkamdan bir araba geliyor. Ben bir sola doğru sinyalimi vereyim. Bakın. Evet, araba gelirken direkt öttü. Işığım da yandı. Sinyal verdiğim için. Eğer sinyal vermeseydim sadece şey yapacaktım. Mesela bakın şu an karşıdan bir araba geliyor. Sadece ışık yakacaktı. Mesela bakın şu an araba geçiyor. Herhangi bir uyarı, sesli uyarı vesaire vermez. Sesli uyarı vermesi için önce sinyal verilmesi gerekiyor. Gayet de güzel. Tepki vermedi. Yani uzaklaşırken sensör çalışmıyor. Ancak bir araç yaklaşırken mesafesi içerisindeyse bunu uyarısını veriyor. Mesela bakın yine yanımdan şimdi bir araba geçiyor. Herhangi bir ışık vesaire yanmadı. Gayet güzel aslında. Sensörlerin konumlarından birazcık şüphelendim açıkçası. Acaba güzel çalışır mı çalışmaz mı vesaire diyerek. Ben tabii birkaç test yapmıştım üstünkörü bağlayarak. Gayet de güzeldi. Mesela bakın yani artık şunu netleştirelim. Uzaklaşırken bir araç uyarı vermiyor. Hani bunu söyleyelim. Şu an mesela arkamdan bir araba geliyor. Bakalım. Biraz da yaklaştırmasına izin veriyorum kendim ama herhangi bir uyarı vermedi. Bu arada kablo, evet, şu an uyarı verdi. Sol taraftan uyarı verdi. Aracın yaklaştığını belirtiyor. Ama tabii sinyal vermediğim için herhangi bir şey yok. Şimdi buradan sağa dönelim. Şimdi mesela ben biraz sağa yanaşacağım. Arkamdan araba geliyor. Arkamdan araba geçerken bakın şimdi mesela araba geliyor. Sinyal vermedim. Sadece sesli uyarı, görsel uyarı verdi daha doğrusu. Sesli uyarı vermedi. Şimdi tekrar sola sinyalimi veriyorum. Aynı işlemi bir kez daha deneyebilirim. Çünkü sonuçta trafikteyiz ama biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şu an mesela ışıkların yanması güzel oldu. Işıklarda bekleyelim. Bakalım arkamdan mesela sağ sinyal verelim. Sinyalimiz yanarken bakalım arkadan yanaşan araç. Evet, birazcık sağ taraftan yanaşıyor aracımız. Tam arkamızda değil. Uyarı verdi ama araba durunca şey de durdu. Uyarı da durdu. Şimdi evet, bir tane kamyon geliyor. Evet, gelen kamyona uyarımızı verdi. Evet, ışığımız yandı. Tekrar yolumuza devam edelim. Yani aslında biraz böyle sağ arkadan geliyorsa ona da uyarı veriyor. Şu an ben onu hissettim.
Belki sensörü biraz daha dışarı açabiliriz veya tamamen kafasını yamultabiliriz, bir ihtimal. Arabamı komple boyatırken daha çok kullanmama bağlı olarak bunun ben açısını vesaire ayarlayabilirim ama ben şu an fabrikasyon ne dediyse kullanma kılavuzunda açıyı ona göre ayarladım. Bu şekilde bakın, arkamda herhangi bir araç var ama uyarı yok. Çünkü araç yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Şu an frene de basmama rağmen herhangi gördüğünüz gibi bir görsel uyarı yok. Şu an biraz daha mesela aracın yaklaşmasına izin veriyor ve şu an sağımdan araba geliyor. Sağa sinyal verdim, bilerek öttü. Hani bilerek uyarı vermesi için. Sağdan araba çıktı. Benim yavaş gitmemi beklemeden. Şöyle ben biraz sağ sinyal verelim. Sağ şeride yanaşalım. Trafiği de aksatmadan. Evet. Şimdi mesela döneceğiz buradan. Veya dönmeyelim, düz gidelim. Çünkü yoğun trafikte birazcık daha bunu aktif size daha güzel gösterebilirim. Evet, soldan mesela araba geliyor. Bakın uyarımı verdi ama herhangi bir sesli uyarı yok. Şimdi sinyal versem direkt park sensöründen de uyarımı yapıyor. En azından sürücüye sıkıntı vermeyelim. Sonuçta bir şey deneyeceğiz diye. Adam yanlış yavaşlamasın. Evet, şimdi sağ sinyalimizi verdik. Bakın arkamdan araba yaklaşıyor şu an. Yaklaşmasına rağmen uyarı yok. Bilginiz olsun. Tam arkamdaysa uyarı yok ama geniş bir araba geliyorsa, tırdır, kamyondur vesaire, onda yaklaşırken ışıklar yanabiliyor. Şu an yine arkamdaki aracın yaklaşmasına biraz izin veriyorum. Evet. Doblo tarzı bir araba. Sol taraftan bir uyarı verdi ama sağ taraftan herhangi bir uyarı yok. Bu arada gecikme yok. Kablosuz yaptım ama çok memnunum. Bakın sesle beraber aynı anda uyarıyı veriyor. Şimdi şöyle biraz daha yaklaşmasına izin verelim. Evet, bakın araba solumda. Ben tekrar sağ sinyal verip trafikten çıkacağım. Yoğun trafik var burada. Evet. Şu an mesela arkadaşlar şimdi durdum. Sol tarafımda araba park etmiş. Geri geri gidiyorum. Bakın ışık yandı. Eğer sinyal verseydim veya dörtlü yaksaydım geri geri gidiyorum. Evet, uyarı veriyor. Her iki taraftan da uyarı veriyor çünkü yani orada bir araç olduğunu belirtiyor. Ama tabii bu bir park sensörü değil. Az önce de söyledim ben. Dörtlü yakıp da veya sinyal verip de geri geri yanaşıyorsanız ve bir obje varsa sesli uyarı da veriyor. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Birkaç test daha yapalım. Eğer test ortamı oluşursa tabii. Tabii test ortamını oluşturmak için de başka insanların trafikteki can ve mal güvenliğini riske atmamak lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde bu testi gerçekleştiriyorum. Bilginiz olsun. Evet, sola sinyalimizi verdik. Evet, sağımızdan bir araba geliyor ama ben şimdi sağ sinyal veriyorum. Evet, sağdan araba yanaştı. Kör noktamı gerçekten de görmüyordum ve bu şekilde uyarısını verdi. Şöyle devam edelim tekrar yolumuzdan. Evet, uzaklaşmamıza rağmen bakın hiçbir yani yayalardan vesaire ışık veya sesli uyarı yok. Dediğim gibi sesli uyarı olması için sinyalin verilmesi lazım. Ama herhangi bir sıkıntı yok. O konuda çalışması gerçekten stabil ve güzel çalışıyor. Kablosuz gecikmede hiçbir problem yok. 433 MHz'lik normal bildiğimiz kumanda alıcı vericisi var. Ve bu şekilde gecikme olmadan bu da çalışıyor. Ben biraz acaba bagajın içinde çekmeme gibi problemler olur mu diye biraz düşünmüştüm ama gayet güzel çalışıyor. Evet, arabamız geliyor. Ben sinyal verdim. Bakın bakalım. Evet, yaklaşık 5 metreden 6 metreden araba hızla geldiği için ölçümünü yaptı ve bizi uyardı. Bu şekilde. Ama benim tabii ben daha önceden deneme amacında da kullanmıştım. Sensörleri ben dışarı almıştım biliyorsunuz. Bir miktar daha dışarı alınabilir, belki kafası yamultulabilir ama benim tampon izin vermiyor. Orada bir fazla bir boşluğu yok. Eğer onu çok dışarı alırsam bu sefer tamponun plastik aksamlarına çarpacak. Dolayısıyla o da sıkıntı. Mesela sola sinyal verelim. Solumuzdan da bir araba geliyor. Uzaklaşıyor bizden. Evet, herhangi bir ötme olmadı. O konuda gayet güzel çalışıyor. Şimdi sağ sinyal verelim. Arkamızdan bir araba geliyor. Biraz yaklaşmasına izin vermeye çalışacağım ama yok, o da durdu. Evet, arkamızdan arabalar geliyor. Şuraya dörtlü yaktım arkadaşlar. Bakalım. Dörtlü yaktım. Evet, arabalar uyarıyor bizi. Tekrar deniyorum. Evet, şu an uyarıyor. Gayet güzel bir şekilde uyarıyor. Evet, sağ sinyalimi veriyorum. Arkamdan bir Doblo tarzı bir araba geliyor. Ama evet, sağ noktamda gördüğünüz gibi gözüküyor oradan. Sağ noktamda olduğu için çok kısa bir uyarı verdi.
Evet, şu an bir sinyal falan vesaire bir şey vermiyorum. Arkamdan araba yaklaşıyor. Bekliyorum. Herhangi bir uyarı vermedi. Bakın tam arkamda şu an. Tam arkamda olmasına rağmen uyarı vermedi. Yaklaştı. Yani arkadan ölçmüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Muhtemelen sensör iki taraftan da veri gelirse veya açısına göre mi artık bilmiyorum. Onun programlamasını güzel yapmışlar. Ama dediğim gibi ben belki biraz daha kafayı dışa doğru açarsam belki daha dıştan da bir ölçüm yapabilir. Ama şu açıda, yani şu kullanımda hem benim kendi kullanımım hem de sizle beraber burada yaptığım testler neticesinde memnunum. Yani bir sıkıntı yok. Dediğim gibi çalışma prosedürü açısından, mantığı açısından hiçbir sıkıntı yok. Alabilirsiniz. En büyük sıkıntı yaşadığınız nokta sensörlerin açılarının ayarlanması. Tamponunuzun içerisindeki boşluk veya tamponunuzun içerisinde bulunan demir. Evet, solunda motor varmış arkadaşlar. Gerçekten görmedim. Beni uyardı. Evet, şu an korna çaldığında gördünüz. Gerçekten görmemiştim. Bu sefer canlı canlı test etmiş olduk. Sola sinyal vermiştim. Dönüyordum. Motosikleti görmemiştim. Gerçekten görmemiştim. Hani bunu videoda şey olsun diye söylemiyorum. Ve baktım sesli uyarı veriyor. Aynada bir şey yok. Hemen arkamda motor olduğunu gördüm. Tekrar böyle birazcık daha kafayı oynatınca korna çalmıştık ki zaten onu da gördünüz, duydunuz. Evet, artık evimize geldik. Şimdi son aşamasında da güzel bir testimiz oldu bence. Sonuç olarak testimizi yaptık, bitirdik. Kullanımı bu şekilde. Aklınızda herhangi bir soru işareti vesaire varsa onları da yine yorum kısmına yazarsanız ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bilgim dahilinde. Montaj aşamasında detayları sizlere göstermeye çalıştım. Umarım faydalı ve güzel bir hem uygulama hem de test videosu olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.